Nursema nikah masasına oturacak ancak öyle bir olay yaşanacak ki yeni bölümlerde fırtınalar kopacak. Firaz, Nursema ve İlhami ile ilgili yeni gelişmeler ve şaşırtan senaryolar herkesi heyecanlandıracak. Abdullah ve Işıl'ın ilişkisini hangi bomba isim ortaya çıkaracak? Doğan'ın keskin değişimi geçmiş bölümlerdeki hangi cümlelerine ters düştü? Bu değişim yeni bölümde bomba sürprizlerin başlangıcı olacak ve Fatih bambaşka bir durumun içine düşecek. Dizide hiç beklemediğimiz ve şok olacağınız başka bir ilişki daha mı başlayacak? Birazdan tüm bunları ve daha fazlasını sizlerle paylaşacağız. Kaçırmamamız gereken gelişmelerden bahsedeceğimiz bu videonun her saniyesini dikkatle dinleyelim. İlk olarak Nursema, Firaz ve İlhami senaryosuyla başlayalım. Hayran gönüllü Nursema'ya artık Dursema diyoruz. Düne kadar İlhami diye yanıp tutuşurken nişanda bir anda Firaz deyince ortalık karıştı ve aileler birbirine girdi. Bu durum iki aile arasındaki düşmanlığın fitilini ateşledi. Apo zaten şirkette Asude ile olan ortaklığından memnun değildi. Pembe ve Asude ise birbirlerini hiç sevmiyorlar. Bu olayla birlikte ortalık daha da karışacak ve iki aile arasında soğuk rüzgarlar esecek. Firaz, Nursema'dan uzak durması konusunda uyarı aldı ancak Firaz artık gemileri yakacak. Çünkü Nursema'da aşkına karşılık bir ışık buldu. Ve bu dakikadan sonra Nursema ile birlikte olabilmek için herkesi ve her şeyi karşısına alacak. Defne zaten göstermelik bir ilişkiydi. Nursema ise hayran gönüllülüğünü yine ortaya serdi. Kısaca geçmişe bakalım. Çok geriye gitmeye gerek yok. Daha birkaç bölüm önce Nursema elinde böreklerle İlhami'ye gidip aşkını ilan etmişti. Neredeyse evlenme teklif edecekti. İlhami diye yanıp tutuşuyordu. Üstelik bunu Firaz'la da paylaşıp Firaz'dan İlhami'yi ayarlama konusunda yardım istemişti. Üstüne Firaz ilanı aşk yapınca onu tokatlamıştı. Sanki bunları yapan Nursema gitti, başka bir Nursema geldi. Eğer Nursema camide namaz kıldırmak dışında bir iş yokken sürekli camide çok işim var diyen İlhami'den bu sebepten dolayı soğuduysa fazlasıyla saçma olur. Kısacası Nursema şimdi de kafayı Firaz'a taktı ve aslında Firaz'ı kaybetmek istemediğini, hayatında olması gerektiğini anladı. Fakat bunu anlayana kadar bu hikayede yananlardan biri de İlhami oldu. Bölümler önce Firaz İlhami'ye "Hoca sen Nursema ile evlensene" dedikten sonra Nursema'nın çaresizliğini görüp yardım eli uzatan İlhami "İstemem, yan cebime koy" diyerek evlilik adımı atmıştı. Ancak Firaz şimdi de İlhami'ye "Hoca sen Nursema'dan ayrılsana, ben evleneceğim" dercesine bir adım atıyor. Aynı şekilde Nursema da İlhami yarı yolda bırakacağını sinyalini çok net bir şekilde verdi. Durumlar böyle olunca ve üstüne Firaz'la Nursema'nın gizli buluşmasını yakalayan İlhami hırs yaparak nikah işlemlerini hızlandırmak istedi. Kendisiyle dalga geçildiğini düşünen İlhami için geçtiğimiz videoda da bahsettiğimiz gibi artık intikam çanları çalmaya başlıyor. Asıl bomba olayı ise olası bir nikah merasiminde yaşanacaktır. Çünkü Nursema nikah masasına otursa bile bu masadan hayır diyerek kalkar ve Firaz'la yeni bir yola girer. Böylece hem aileler arası kaoslar artar hem de işler iyice Arap saçına döner. Şimdi gelelim Doğa ve Fatih ile ilgili bomba gelişmeye. İçine TikTok fenomeni kaçan Doğa çok keskin bir karakter değişimi yaşadı. Bunun en büyük kanadı ise bölümler önce kurduğu bir cümle. O zamanlar Giray'la evli olan Doğa hevesle konuşurken bakın ne demiş. Çocuğun yanında sürekli Türkçe konuşuluyor. Halbuki dil eğitimi için bu yaşlarda bu çocuğun yanında İngilizce konuşulması gerekiyor. Cemre daha 1 yaşında. Ayrıca ben çocuğuyla İngilizce konuşanlara çok sinir olurum. Ne öyle özenti gibi. Bunu diyen Doğa şimdi ise çocuğuna ana dili gibi İngilizce öğretmesi için dadı tuttu. Ayrıca sırf kapının zili çaldığı için eve hizmetçi isteyen Doğa masraf üstüne masraf çıkarmaya devam edecek. Ve lüks harcamalarıyla Fatih'i bambaşka bir durumun içine sokacak. Çünkü Doğan'ın görgüsüzlükleri hızla ilerliyor. Annesi Kıvılcım bile bunun farkında. Okula gitmeyen ama kızını Londra'ya göndermeyi düşünen Doğa sırf makyaj yapmaya üşendiği için eve makyaj ekibi çağırmanın ev hanımlığı olduğunu sanmış. Sanırım böyle ev hanımlığını herkes ister. Kısacası Fatih artık Doğan'ın harcamalarıyla başa çıkamayacak. Zaten evi nasıl aldığı meçhul. Üzerine bir de Doğa'ya yetişmek için farklı yollara başvurursa, en basitinden kredi çekerse işte o zaman asıl sıkıntılar başlayacak demektir. Üstelik bu sıkıntı büyük bir ekonomik kriz olacak. Kısacası Doğa'ya yalı alan Fatih bunların olacağını düşünemedi ve sonuçlarına ağır bir şekilde katlanacak. Bu konuda herkesi şaşırtacak sürprizler yaşanacak. Şimdi gelelim Apo ve Işıl senaryosuyla birlikte dizide şok olacağınız yeni bir ilişki ihtimaline. Size dizideki en temiz ve masum karakter kim diye sorsam birçoğunuz Mustafa cevabını verir. Şu ihtimal akılları bile gelmezdi ancak verilen sinyallere göre Mustafa da evliyken ilişki yaşayanlar kadrosuna katılabilir. Çünkü Mary ile olan sohbetleri, eğlenmeleri, dertleşmeleri ve bu konuda verilen sinyaller bu yönde oldu. Mustafa'm yapmaz diyoruz ancak hiçbir şey belli olmaz. Dizinin afişinde bile Mary'nin Mustafa ile Nilay'ın önünde oturması ilginç bir detay oldu.
Öte yandan Abdullah'ın telefonu açıkken Pembe'nin hiçbir şeye duymaması biraz saçma olmuş. Işıl ve Abdullah ilişkisini ortaya çıkarabilecek iki bomba isim var. Biri Asude, diğeri ise Mary. Asude zaten bu durumdan şüpheleniyordu ve aileler arasında soğuk rüzgarlar esince Asude bu durumu kullanarak ortalığı iyice karıştırabilir. Mary ise Apo ve Işıl'ın gizlice konuşmasına şahit oldu. Asıl önemlisi ise Mary 2 bölüm önce Işıl'ın evli bir adamla olduğunu itirafını hatırlayacak ve korktuğu o ihtimal beynini kemirecek. Bundan emin olduktan sonra ise vicdan yapıp bunu Pembe'ye söylerse şaşırmayız. Sonucunda ise gündüz oruç tutup gece Işıl'ın yanına giden Abdullah bu durumu 2 bölüm içinde herkese ilan etmek zorunda kalacaktır. Son olarak şunu da ekleyelim. Kıvılcım ve Ömer yeni ev ve sonrasında nikahla birlikte yeni bir başlangıç daha yapacak ancak dizinin başrol ve bana göre en önemli karakterlerinden olan Ömer'in sahneleri fazlasıyla azaldı. Sepsap ve Haluk'u bile daha fazla izler olduk. Bunu da bir eleştiri olarak söylemiş olalım. Peki siz dizinin gidişatı ve senaryolarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenerek destek vermeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.